Herkese merhaba. Bugün sizlere geleneksel tipteki otomatik şanzımanlarda yer alan bir parçadan yani tork konvertöründen bahsedeceğiz. Tork konvertörün ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını, ne tip parçalara sahip olduğundan bahsedeceğiz. Ancak anlatması da anlaması da çok kolay olmayan bir konu. İşte bu nedenle hem günlük örneklerden hem de mutfakta kullandığımız bazı aparat ve eşyalardan faydalanarak size pratik bir şekilde tork konvertörün ne olduğunu anlatmaya gayret edeceğiz. Çizimlerimizi tamamladık. İki farklı çizimimiz var. İlk önce tork konvertörünün parçalarının gösterildiği bir çizimimiz var. Diğer tarafta da daha farklı, hepsinin şak diye bir araya getirildiği bir çizimimiz var. Ama ilk önce parçalarından bahsedelim. Ne varmış ne yokmuş hep beraber bir görelim. Önce şunu belirtelim. Motorumuz bu tarafta olsun. Şanzımanımız da bu tarafta. Tork konvertörü motor ve şanzımanın arasında yer alan bir parçadır. Ve görevlerinden bir tanesi motorun şanzımanla olan bağlantısını ayırıp tekrar o dönmeyi vermektir. Zaten bunu başka ne örnekle gösterebiliriz? Mesela normal bizim manuel şanzımanlı araçlarımızda debriyaja bastığımız zaman kavrama mekanizması nasıl bir görev yapıyor? O motorun hareketini şanzımandan kesiyor, ikisini birbirinden ayırıyor. İşte tork konvertör de aynen bunu yapar. Bir özelliği de, çok da önemli bir özelliği, torku katlamasıdır. Ama tork zaten karmaşık bir kelime. Torku katlaması ondan daha karmaşık bir durum. Onu da burada şu gördüğümüz çizimde size detaylı bir şekilde örneklerle anlatacağız. Ama ilk önce gelin parçalarını bir tanıyalım. Kapağımız motorumuza bağlı ve karşı tarafta da impeller'ımız var. Farklı renklerimiz var. Kırmızı ve beyaz olarak. Kapak ve impeller yani beyazlar bir grup, türbin ve statör ayrı bir grup. Ve de dikkatiniz çekerse kapak motora bağlı ve motor beyaz yazılı ve şanzımanda kırmızı yazılı. Bunun bir nedeni var. Onu da ayrıca belirteceğiz. Ama şimdi türbin ve statöre geçelim. Türbinimiz ortada böyle içi farklı kanallara, farklı bıçaklara sahip, yönlü bıçaklara sahip tabak gibi bir şeydir. Statörümüz de ona benzer ama daha farklıdır. Farklı yönde kanatları vardır. Bu tabii biz örnek olarak çizdik, temsili olarak çizdik buradaki kanatları. Normalde çok daha farklıdır. Daha iç içedir, daha komplekstir ve tork konvertörünün özelliklerine göre de farklı tasarımlara sahiptir. İşte türbin ve statör bir gruptur. Şimdi kapak ve impeller'ın her şeyden önce birbirlerine kaynakla bağlı olduklarını belirtelim. Ve bu kaynakla bağlı olan bağlantı da direkt olarak motora bağlıdır. Yani kapak ve impeller'ın oluşturduğu şöyle bir gövde vardır ve bu direkt olarak motora bağlıdır. Motor döndüğü sürece tork konvertörünün gövdesi de dönmeye devam eder. Doğal olarak türbin ve statör de içinde dönüyor gibi görünür. Ama iş biraz farklıdır. Türbin ve statör direkt olarak şanzımana bağlıdır. Yani motordan hareketini alan kapak ve impeller şanzımana doğrudan bağlı değillerdir. Peki nasıl oluyor bu hareket iletiliyor? Nasıl ayırıyor? Nasıl ondan sonra geri birleştirip motorun hareketini şanzımana iletiyor? İşte bunun nedeni de burada gösterdiğimiz sarı renkli yağdır. Yani şanzıman yağı da diyebilirsiniz. Bu gördüğümüz yapıyı bu şekilde birleştirdiğimiz zaman gövdemiz oluşur ve şimdi ilginç bir örnek göstereceğiz bununla ilgili. Mutfaktan birkaç parça getirdik ve bunları size gösteriyoruz. Evet, şimdi şaşırmış olabilirsiniz. Burada bir kek kalıbımız var bakın. Aynı tork konvertörünün impeller parçasına benziyor. Yani pompa olarak da geçen. Burada statör gibi görünen parçamız ve onun mili, diğer tarafta detaylı açıklayacağız. Bu şekilde. Bu da bizim türbinimiz olsun. Yani bu şekilde. Aynen yerleşim böyledir. Ve türbinle statör de iç içe geçmiş bir şekilde, biraz fark vardır tasarıma göre, birlikte hareket ederler. Döndüğü zaman ikisi birlikte döner. Ve burada bakın bahsettiğimiz gibi impeller ayrıdır ve bunlardan bağımsız olarak döner. Motor döndükçe döner. Bakın bu kısım sabit ve şu anda kek kalıbımızın dışı yani impeller dönüyor. Peki kapak nasıl bir şeydir? Hemen onu da gösterelim. Bu da bir başka kek kalıbımız bizim kapağımız olsun. Ve bunlar
birleştikleri zaman işte aşağı yukarı böyle bir şey olarak görünürler. Hemen motorun çıkışında doğrudan bağlıdır. Eğilip baktığınız zaman bu tip bir arabaya bunu görürsünüz. Ve şanzımana da şu şekilde bir bağlantısı vardır. Bakın bu döndüğü zaman içerisi dönmüyor. Bunlar döndüğü zaman da burası dönmüyor. Yani ikisi birbirinden tamamen ayrı parçalar. Ve içi de tamamen şanzıman yağı ile dolu. Burada da sarıyla gösterdik hepsini de. Şimdi kek kalıplarımızı bırakıyoruz. Detaylı anlatımımız için gövdemizin içine girmemiz lazım. Bir görmemiz lazım nasıl birleşmiş. Burada bakın kapak ve impeller. Kapak ve impeller'ın birbirlerine kaynaklı bağlantı olduğunu buradaki kesikli çizgilerle gösterdik. Yani birleştikleri zaman böyle bütün aynen şu dıştaki beyaz şekliyle bir gövde tasarımı mevcuttur. İçinde de yine kırmızıyla görülecek şekilde bizim türbin ve statörümüz var. Ve bunlar da ikisi de birlikte döndükçe dönerler. Ve birbirlerinden içinden bakın mille geçiyorlar ve doğrudan şanzımana aktarılıyor. Şimdi burada önemli bir konumuz var. Tork konvertörünün torku nasıl olur da katladığı durumu. Bu gerçekten de ilginç bir durum. Mesela diyelim aracınızın 200-250 Nm torku var. İşte bu tork anlık olarak 400, 450, 500 hatta daha yükseğine çıkabilir. Ama bakın dikkat edin, anlık olarak diyorum. Yani sizin aracınızın motorunun kapasitesi 300 ise her zaman 600-700 Nm vermez. Ne zaman ki ihtiyaç olur, işte o zaman anlık olarak torkta bir yükselme meydana gelir ve aracı daha rahat hareket ettirir. Bu da şu şekilde olur. İmpeller'ımız içinde bir kanat tasarımına sahip ve sabit. Bunun içinde dönen bir şey yok. Şu beyaz kısımlar artık sabit. Aynı şekilde türbinimizin de farklı bir kanat tasarımı vardır. Yönlüdür bunlar. İç içe geçmiş böyle değişik şekilleri vardır. Benzer bir şekilde statörümüzde de böyle bir durum söz konusudur. Peki nasıl oluyor bu tork katlama ve bu içindeki hareket nasıl oluyor? Onu bir izah edelim. Diyelim bizim motorumuz dönüyor. Ne oluyor? O zaman bakın dönüşü burada verdik. Kapak ve impeller'ın oluşturduğu gövdede dönmeye devam ediyor. Ama içinde sıvı var. Ve bu türbin ve statör de direkt olarak bağlı değil bu bahsettiğimiz beyaz kısımlara. Yani impeller ve kapağı. İşte içerisindeki sıvıdan dolayı böyle bir durum söz konusu. O dönmez. Biz mesela diyelim ki aracımız viteste ayağımızı frene basıyoruz. İşte o zaman motorun dönmesiyle gövdemiz dönerken içindeki kırmızı kısımlar yani impeller ve statör dönmediği için de araç gitmez. Ama ne zaman ki ayağımızı frenden kaldırırız işte o zaman gitmeye başlar. Peki bağlantılı değil dedik. Nasıl gidiyor bu araba? İşte burada bizim yağımız yani tork konvertörünün içindeki şanzıman yağı büyük rol oynuyor. Esas hareket onun sayesinde sağlanıyor. O da şu şekilde. Bizim kapağımız dönüyor impeller'ımızla birlikte. O zaman bu içindeki yağda bir hareketlenme olur doğal olarak. Mesela şöyle bir örnek verelim. Mutfağımıza girelim. Mikserimizi alalım. Mikserimize içine de su dolduralım veya bir başka bir şey dolduralım. Bastığımız zaman yani ne olur? Birden dönmeye başlayınca alttaki bıçak içindeki sıvı bu haznenin içinde kenarlara doğru açılır. Genişler ve ortasını boş görürüz değil mi? Böyle bir şey olur. Bir türbülans oluşur. İşte aynı şekilde tork konvertöründe de bu hareket olduğu zaman motorun dönme hareketiyle içindeki yağ hareketlenir. Bu şekilde dönmeyle yağ açılır, toplanır kenarlarda ve karşıya itilir. Bizim karşıda neyimiz vardı? Türbinimiz vardı. Gelir türbine çarpar ve türbinin kanat deseni sayesinde türbin dönmeye başlar. Yani buna bir basit örnek daha vermek istiyorum. Mesela iki tane pervaneyi karşılıklı koyun. Şu yazın serinlemek için kullandığımız pervaneler var. Bu iki pervanenin bir tanesini fişe takın. Diğeri fişte takılı olmasın ama ikisi birbirine karşılıklı bir şekilde baksınlar. Ne olur bir tanesini fişe takılı olanı çalıştıralım. Dönmeye başlar. Hızlandıkça karşıdaki pervaneyi de döndürmeye meyilli olabilir. Pervanenin boş olduğunu varsayıyoruz. Ama herhangi bir bağlantıları yok. Ne bir dişliyle, ne bir mille, ne de bir başka bir şeyle. İşte bu hava akımı o karşıdaki pervaneyi de döndürür. Benzer bir şekilde bizde de yağın akımından, türbülansından dolayı
gördüğümüz türbin dönmeye başlar. Bu nasıl olur? Kenarlara gider. Bizim şu kek kalıbımıza benzer bir şekilde düşünelim. Zaten içleri de buna benzer. Aynen hafif bombelidir ve bıçaklar da vardır. O dönen sıvıyı bu şekilde dışa atar. Dışa attığı zaman ne olur? Dışa attığı türbine geldi. Türbinin kanat tasarımı nedeniyle türbin bu yağı içe yönlendirir. Bu şekilde burada mesela şöyle basitçe gösterelim bakın. Bu şekilde bir dönme meydana gelir. Aynı şekilde tabii burada da, yani bu tek yönlü bir şey değil. Her yerinde olur. Sonuçta bu bir daire şeklinde bir yapı ve bütün her yerinde türbülanslı bir şekilde karşıya atar. İşte bu akımın etkisiyle de türbin dönmeye başlar. Türbin karşıya gönderir, alır. Karşıya gönderir, alır. Ama bizim tork konvertörümüzde statör dediğimiz bir parça daha var. Normalde statör denilen parça olmasaydı tork katlama diye bir durum gerçekleşmezdi. O zaman normal hidrolik bir kaplinimiz olurdu. Aldığımız bağlantıyı harekete doğrudan aktarırdık. Bu eski tip otomatik şanzımanlarda zaten böyleydi. Tabii çok eskilerden bahsediyoruz. Ama günümüz otomatik şanzımanlarında, tork konvertörlü otomatik şanzımanlarda statör dediğimiz parça var ki bu tork katlamayı gerçekleştiren parça oluyor. Peki nasıl yapıyor? Nasıl olur da bir parça torku katlayabilir? O da bakın tam olarak şu şekilde. Bir türbülansın gerçekleştiğinden bahsettik. Çalıştırdığımız zaman dışa doğru yağı atıyor, türbine giriyor ve türbin kanat tasarımı statöre yönlendiriyor. Dönüyor yağımız, statöre giriyor. Peki neden buraya giriyor? İşte cevabı şu şekilde bir örnekle gösterebiliriz. Diyelim ki bahçeye çıktınız. Elinizde bir hortumunuz var. Hortumdan su akıyor. Debisini değiştirmiyorsunuz. Musluğu açmıyorsunuz. Ondan sonra şurada da bir top duruyor. Ne yaparsınız? Topun üstüne şöyle dikine tutun mesela. Biraz hafif açılı tuttuk. Ama böyle sakin sakin akıyor. Ve normalde bir borumuz olsun. Şimdi ne yapalım? Gidelim boruyu kısalım. Elimizdeki hortumun kafasını kısalım ve topa tutalım. Ama suyu açmıyoruz. Suyun debisi aynı kalıyor. Ne olur? Top hareketlenir. Çünkü bizim suyumuzun itmesi artar. Bu şekilde yaptığımız zaman basıp aynı suyla o topu hareketlendirebiliriz. İşte burada da benzer bir durum vardır. Ne olur? Burada bir ciddi bir yağ akımı var. Türbülans var. Yönlendiriyoruz. İşte yönlendirip burada statöre girdiği zaman kocaman bir tane akıştan daracık bir akışa sokmuş oluyorsunuz yağı. Ve de yönlü bu. Alıyor geri yönlendirecek şeye. Ciddi şekilde yönünü değiştirir. Kanat tasarımı bayağı böyle ciddi bir kanat tasarımı vardır. Hemen yönünü değiştirebilecek şekilde. Artı örnek vermek gerekirse burada normalde 10 birim geçiyorsa burada 3 birim geçebilecek şekilde bir yapı vardır. Ve ondan dolayı da ne olur? Aynen hortum örneğindeki gibi burada bizim yağımız dar bir kesite girdiği için hızlanır. İşte bu hızlanmanın etkisiyle de birden bizim şanzımana giden milimizi daha hızlı bir şekilde döndürmeye başlar. Bunu anlık bir şekilde yapar. Ne zaman? Ne zaman ki bizim gövdemizin hızı türbinden daha yüksekse. Bu işlem ikisi belli bir hıza ulaşıncaya kadar, ki bu statörün sayesinde olur. Bu sırada tork katlama meydana gelmiş olur. Bunu peki neden yapıyor? Bu hızlandırmayı, bu mili daha hızlı neden döndürme gereği duyuyor bu sistem? Bunun da esas amacı aracın bu anlık kalkma, normal ağırlığını yenebilmek için. Buna şöyle de bir basit örnek verelim. Mesela diyelim ki evinizde bir dolabın yerini değiştirmek istiyorsunuz. Dolaba şöyle içi de ne olsun? Elbise dolu olsun. Gelirsiniz bir ittirirsiniz bu dolabı siz. İttirirsiniz, bir türlü hareket ettiremezsiniz. Ondan sonra hadi bakalım dersiniz, şöyle bir güçlü itersiniz, bir yüklenirsiniz ona, birden alır götürürsünüz. Ondan sonra o gücünüzü düşürürsünüz, normal sabit bir hızla dolabı itmeye devam edersiniz. İşte bu eylemsizlik denilen bir olay. Normalde cisimlerin eylemsizliğini, hareketsizliğini yenebilmek için böyle anlık bir güçle hareket ettirdikten sonra normal bir güce düşerek biz işlemimizi daha iyi bir şekilde yapabiliriz. Benzer bir şekilde otomobilde de işte tork katlama bu işe yarıyor. Aracınız mesela ışıkta durmuş, hareket etmiyor ama ondan sonra siz şöyle gaza basacaksınız
Normalde bu yağ akışı hafif hafif bastığınız zaman bunu döndürmeye yetmeyecek doğal olarak. Çünkü orada büyük bir kayıp var sıvıdan dolayı. İşte bu kaybın miktarını azaltabilmek, o anlık itmeyi artırabilmek için biz statörü kullanırız ve anlık olarak tork katlanır. Araba hızlandıkça da gövdenin yani impeller artı kapağın hızı da ne zaman ki türbin ve statörle neredeyse eşit konuma gelir, işte o zaman tork giderek azalarak normal motorun torku şeklinde doğrudan şanzımana uygulanır ve birbirine eşitlenir. Hatta biraz yine de düşük gerçekleşir. Çünkü sıvının bu türbülansından dolayı her zaman için bir kayıp vardır. Ama işte düşük devirlerde aracın hazır durduğu durumlarda bu işlem sayesinde tork anlık olarak katlanır ve bir süre azalarak bu katlanma devam eder ve yüksek hızlarda da eşitlenir. Çok da önemli bir konudur. Aracın rahat bir şekilde hareket ettirilebilmesine, buradaki yağın kayıplarını yenmek için önemli bir fonksiyondur tork konvertörü için. Bir de kilit mekanizmasından bahsetmiştik. Dedik ki burada biliyorsunuz bir de kilit mekanizması vardır. Burada karıştırmayalım. Burada da çizime biz karıştırmadık onu. Sözlü olarak size izah edelim. Şimdi günümüz tork konvertörlerinde lock-up clutch denilen bir mekanizma vardır. Bu bir kilit mekanizmasıdır. Kilit mekanizmasının amacı ise şimdi ne dedik? Belli devirlerden sonra hız birbirine yaklaşır. Yani motorun dönmesiyle yani kapak artı impeller'ın dönmesiyle türbin ve statörün dönmesi hemen hemen eşit olur. Ama hiçbir zaman da eşit olmaz. Türbin her zaman geri kalır. Neden? Sonuçta burada bir sıvıyla alakalı aktarım var. İşte bu aktarım kayıplarını türbinin normalden daha hızlı, daha doğrusu motorla birlikte eşit hızda dönebilmesini sağlamak için kilit mekanizması geliştirilmiştir. Kilit mekanizması hemen türbinin arkasında yer alır ve belli bir hızdan sonra artık bu eşitleme birbirine yaklaştıktan sonra türbin ve kapak artı impeller'ı birbirine kilitler. Böyle olduğu zaman motorun hareketi birebir oranda şanzımana aktarılır. Şimdi peki bu neden yapılıyor? Çünkü burada bir kayıp var, hızında düşüklük var. Bu akışkanın, daha doğrusu yağın aktarma kayıplarını engelleyebilmek için hem bunu yapıyoruz hem de çok yüksek hızlarda yağın da ısınması artıyor. Yağın ısınması hem yağın özelliğini hem içinde bulunduğu tork konvertörünün parçalarına zarar verebilir. İşte bu türbülanstan kaynaklı olarak sıcaklığın da artmasını engelleyebilmek için bu sistemi birbirine kilitliyoruz. O zaman sanki ortada direkt bir mil varmışçasına bir çalışma gerçekleştiriliyor. Motorun hareketi birebir olarak şanzımana aktarılıyor. Evet, şimdi çalışmamızı anlattık. Umarız anlaşılmıştır. Örnekleri vermeye çalıştık. Peki tork konvertörünün avantajı ne? Karmaşık gibi görünen bir mekanizma. Pahalı da bir mekanizma, onu da söyleyelim. İşte bu yağın birbiriyle olan tatlı geçişinden dolayı tork konvertörü motorun ve şanzımanın ayrıldığı ve birleştiği noktalarda sarsıntısız, tatlı, böyle kayarcasına pürüzsüz bir geçiş sağlıyor. Bu da konfor açısından oldukça önemli. Konforu yüksek olan otomobillerde, daha böyle sarsıntısız geçişlerde işte tork konvertörü özel bir yere sahiptir. Yağın bu tatlı geçişi tam olarak bunu sağlamaktadır. Bir diğer güzel özelliği de mesela tam otomatik şanzımanlar için, yani bahsettiğimiz geleneksel veya tork konvertörlü şanzımanlar için yokuşlarda aracın normal vitesi alındığı zaman kaçırmama durumudur. Normal mesela çift kavramalı olarak adlandırılan DCT şanzımanlarda veya CVT'lerde bu tip sorunlar vardır. Ama işte normal tork konvertörlü şanzımanlarda böyle bir durum söz konusu değildir. En aza indirilmiştir. Çünkü bu bahsettiğimiz sıvının aktarımı sırasında siz ayağınızı frenden çeker çekmez motorun hareketi yağa aktarılır ve oradan da türbine geçer ve hafif bir şekilde direkt olarak arabayı hareket ettirmeye başlar ve tatlı da bir kalkış gerçekleştirilmiş
olunur. Bu yüzden de konfor açısından, kullanım rahatlığı açısından ve günümüzde de artık kayıpları en aza indirildiği için tork konvertörlü şanzımanların diğerlerinden daha güzel, daha dayanıklı olduklarını da düşünüyoruz. İşte tork konvertörü böyle bir şey. Detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya gayret ettik. İnşallah anlatabilmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.